Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de birleşik grafiklerde hedef çizgisi nasıl kullanılır onu göstereceğim. Şöyle kaydet tuşuna bir basayım. Orada daha iyi anlayacağız. Şimdi şu turuncu gözüken çizgiler hedef satışlar. Şunlar da sipariş miktarları. Müşterilerin verdiği. Her seferinde kaydet tuşuna bastığım zaman değişmesinin sebebi şurada formül var. Buradaki değerler her kaydet tuşuna basınca değişiyor. Veyahut da şuradaki formüller şimdi hesapla diye bir şey var. Bunun da kısa yolu F9. Aynı şeyi F9'a basarak da yapabilirsiniz. Buradaki turuncu çizgiler hedef satışları gösteriyor. Buradaki çubuk değerleri de sipariş miktarları gösteriyor. İşte sipariş miktarlarını ne kadar tutturabilmiş veya ne kadar tutturamamış onu burada görüyoruz. Şimdi bu nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Şöyle yeni bir sayfa üzerinden başlayalım. Buradaki değerleri siliyorum. Buradaki grafiği de sileyim. Sıfırdan yapacağız. Şimdi burada değerlerin otomatik olması için eşittir rastgele arada diye bir formülümüz var. Alt değer 0, üst değer de 75 olsun. Ama öncelikle diğer hücrelere de etkilenmesi için bu formülden tamamını seçtim. Eşittir rastgele arada parantez aç 0 ile noktalı virgül 75 arasında. Burada Enter'a basmıyorum çünkü diğer hücrelerin de bundan etkilenmesi için Ctrl artı Enter'ı bastığım zaman bu şekilde formülümüz bütün tabloyu etkilemiş oluyor. Demin gösterdiğim gibi F9 tuşuna her basışımızda rastgele 0 ile 75 arasında değerler atıyor. Bunu da formülünü görebilmeniz için şu formül metni fonksiyonundan buraya yazayım. Çok basit bir formül zaten. 2 tane parametresi var. Evet, şimdi sipariş miktarlarımız 0 ile 75 arasında belirledik. Şimdi hedef satışlarımızda bu değerlerin yani 75'in üstünde belirleyelim ki o çizgi alta düşmesin. Ne demek istedim? Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Rastgele arada diyelim. 80 ile işte hedef satışlarda 100 arasında olsun. Yine Ctrl artı Enter'a bastım. Evet. F9'a basıyorum her basışımda. Bu sefer de hem B sütunundaki değerler, sipariş miktarı hem de C sütunundaki değerler otomatik olarak değişmiş oluyor. Neye göre değişiyor? Buradaki değerler 0 ile 75 arasında herhangi bir değer alıyor. Bu C sütunundaki hedef satış değerleri de 80 ile 100 arasında alıyor. Şimdi buna göre bir birleşik grafik oluşturacağız. Öncelikle şu değerlerimizi seçelim. Tablomuzun tamamını. Ekle diyelim. Burada çeşitli grafik türleri var. Önerilen grafikler var. Ben şurada sütun veya çubuk grafik ekle diyeceğim. Ve kümelenmiş sütun grafiği tabına tıkladım. Böyle bir varsayılan grafik oluşuyor. Daha sonra buradan grafik tasarımından grafik türünü değiştir diyor bakın. Grafik türünü değiştireceğiz. Burada tüm grafiklerde birleşik grafik diye bir grafik türü var. Birden fazla grafik türünü birleştirebiliyorsunuz burada. Oraya geleceğim. Geldim. Ve burada tamam diyeceğim. Bakın tamam dedik. Burada mavi sütunlar sipariş miktarını, şurada hedef satışı gösteriyor. Turuncu çizgi. Hedef satışı gösteriyor. Şimdi ben bunu çizgi şeklinde değil de pardon hani devam eden çizgi şeklinde değil de kesikli çizgi şeklinde yapacağım. Bunu nasıl yapıyoruz? Çift tıkladım. Veri serisinin biçimlendir geldi. Burada dolgu ve çizgi seçeneğine tıkladım. Burada çizgi yok seçiyoruz. Daha sonra burada işaretçi
tabına geldik. İşaretçi tabında işaretçi seçeneklerine geliyorum. Burada yok yazıyor varsayılan. Burada yerleşiği seçiyoruz. Türüne de şuradaki çizgiyi seçip buradaki inceliğini de 5'ten, yani boyutunu da 10'a çıkartıyoruz. İstersek buradaki rengi de dolgu renginde turuncu değil de kırmızı olsun veya da şu tarz bir renk olsun diyelim. Çizgi türlerini falan buradan değiştiriyorsunuz. Şimdi onları göstermeyeyim. Buna gerek yok şu anda. Ve kapatalım. Evet, demin sürekli bir çizgi halinde olan hedef satışlarımız şimdi böyle kesikli çizgi haline geldi. Daha böyle raporlanabilir, daha böyle ilk baktığında anlaşılabilir bir şekilde oldu. Demin yaptığım gibi şurada formüller şimdi hesapla diyelim. F9'a her seferinde bastığımda bu rakamlar güncellenecek. Şöyle bakalım. Yani ilk bakışta böyle gayet anlaşılabilir, güzel bir grafik izlenimi veriyor. Mesela şu müşterinin değerlerine baktığımızda işte 63'müş sipariş miktarı. Bunların üstüne geldiğiniz zaman da şurada zaten pencere çıkıyor. Hedef satışı da 89'muş. Yani hedef satışının altında kalmış şu anda. Onu görüyoruz. Şöyle F9'da değişik değerler alabiliyor. Tabi burada grafiği istersek değiştirebiliyoruz grafik tasarımından. Burada isterseniz şu şekilde değişik grafik tasarımları var. Veyahut da burada bakın grafik öğeleri var. Ya da şuradan stil, çeşitli stillerde, renklerde burada bunları böyle değiştirebiliyoruz ama tabii ilk yaptığımız hali gidiyor. Veyahut da burada değişik renk skalaları var. Bunları da kullanabilirsiniz. Bunlar biraz detay. Detay o. Yani bizim asıl yapmak istediğimiz şurada hedef satışı çeşitlendirmekti. Yani daha doğrusu tek çizgi halinde olan hedef satışı kesikli çizgi haline getirmekti. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Bu tip basit kullanımlar aslında görsel açıdan hem anlaşılabilirliği artırıyor hem de ilk bakışta daha net veriler görmenizi sağlıyor. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.